Hoş geldiniz. Premier Lig'de öyle bir hafta sonu yaşadık ki, yani son düdük çalmadan televizyonu kapatan gerçekten çok şey kaçırdı. Kesinlikle. Maçların kaderinin son 10 dakikada, hatta bazen son saniyelerde yazıldığı, inanılmaz geri dönüşlere ve dramalara sahne olan bir 23. haftayı mercek altına alacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar ve maç özetleri üzerinden de bizim görevimiz aslında şu soruyu cevaplamak: neden bu kadar çok maç son anda el değiştirdi? Kesinlikle. Bu sadece skorları ard arda sıralamak olmayacak. Sahadaki o taktiksel hamlelerin, bireysel deha anlarının ve takımların üzerindeki o muazzam baskının son saniye gollerini nasıl tetiklediğini anlamaya çalışacağız. Yani bu hafta sonu futbolun neden sadece 90 dakika olmadığını kanıtlayan derslerle doluydu resmen. 5 gollü gerilim filmi Arsenal-Manchester United. Arsenal, Timber'ın golüyle öne geçerek maça rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. Ama oraya çok çabuk bir kabusa döndü. Manchester United'ın beraberlik golü, Arsenal savunmasının kolektif bir anlık akıl tutulması yaşamasının bir sonucuydu. Mbemo gibi fırsatçı bir oyuncuya topu adeta buyur at dercesine hediye ettiler. Evet, çok büyük bir hataydı. Büyük maçlarda bu tür konsantrasyon kayıpları affedilmez ve United bu hediyeyi anında cezalandırdı. Yani bu basit bir hatadan çok o anki baskıyı kaldıramamanın bir göstergesiydi bence. Golün ardından United'ın özgüveni gözle görülür şekilde arttı. Ve sonra Patrick Dorgun'un o akıl almaz golü geldi. O hızda gelen bir topu kontrol edip topu direğin altına vurarak ağlara göndermek, bu sadece yetenek değil, aynı zamanda inanılmaz bir soğukkanlılık gerektirir. O vuruş maçın momentumunu tamamen United lehine çevirdi. Burada ilginç olan bir detay var. Dorgu ve Mbemo ikilisinin geçen haftaki City derbisinde de skor ürettiğini görüyoruz. Bu bir tesadüf değil. Evet, doğru. Bu Michael Carrick'in taktiksel bir dokunuşu. Takımı sağlam bir savunma bloğu üzerine kuruyor ve bu iki hızlı oyuncuya kontra atak özgürlüğü tanıyor. Rakiplerine top sizde kalsın, biz puanları alırız mesajını veriyor adeta. Çok pragmatik bir yaklaşım yani. Kesinlikle. Ve bu yaklaşım topa sahip olmayı seven büyük takımlara karşı panzehir gibi işliyor. Peki Arsenal'ın buna cevabı ne oldu? Elbette pes etmediler. Maguire'ın elle oynadığı yönünde yoğun bir penaltı itirazları vardı ama sonuç çıkmadı. Sonra 84. dakikada o inanılmaz karambol yaşandı. Ceza sahası içinde tam bir curcuna ve Merino'nun son dokunuşuyla top çizgiyi geçti. Hakemin saatine gelen sinyalle Emirates adeta yıkıldı. Tam maç döndü denilen andı. Kesinlikle. Ama bu hafta sonunun teması buydu. Hiçbir şey bitmeden bitmiyordu. O golden sadece 3 dakika sonra Mateus Cunha sahneye çıktı, ceza sahası dışından yaptığı o vuruş stadyumdaki tüm sesi bir anda kestiği için ses kıstıran gol olarak anılıyor. İnanılmaz bir goldü. Bu sadece bir galibiyet golü değil, aynı zamanda Carrick yönetimindeki United'ın kimlik değişiminin bir ilanı. Önce City, sonra Arsenal. Bu galibiyetler tesadüfi olmaktan çıkıp belirli bir oyun planının işlediğini gösteriyor artık. Emirates'teki bu dramadan sonra adrenalin seviyesi bir an bile düşmedi. Vitality Stadyumunda da benzer bir senaryo. 5 gollü bir başka inanılmaz maç vardı. Bournemouth-Liverpool. Yine bir savunma hatasıyla ev sahibi Evanson'la öne geçti. Orada ikinci golün zamanlaması çok daha kritikti. Liverpool sakatlanan Gomez için oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanırken kenarda bir karmaşa yaşanıyordu. Savunma bir anlık organize olamadı ve Bournemouth bu saniyelik boşluktan faydalanarak farkı 2'ye çıkardı. O anki kaos ortamından faydalandılar yani. Aynen. Gol öncesi yapılan offside kontrolünün de çok hızlı geçilmesi, Liverpool'un o an ne kadar dağınık olduğunun bir kanıtıydı. Profesyonel futbolda bu tür organizasyon bozukluklarının bedeli çok ağır oluyor. Ama karşınızda Liverpool varsa 2-0 asla bitmiş bir maç demek değildir. Geri dönüşleri de muazzam oldu. Önce Van Dijk kornerden yaptığı kafa vuruşuyla bu sezonki ilk golünü attı. Bu gol takıma bir hayat öpücüğü verdi. Tabii. Ardından 80. dakikada çok zekice kurgulanmış bir serbest vuruş organizasyonu izledik. Salah topa hafifçe dokundu, Sobozozlar ise gelen topa adeta bir füze yolladı. Skor 2-2'ye geldiğinde herkes Liverpool'un maçı çevireceğini düşünüyordu. İşte tam o noktada maçın en büyüleyici anlarından biri yaşandı. Evanilson, Bournemouth'u tekrar öne geçirecek, belki de maçı bitirecek pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu inanılmaz bir şekilde dışarı attı.
Akıl almaz bir pozisyondu. O anı tekrar izlediğinizde tribünlerin önce zafer çığlıklarıyla ayağa fırlayıp saniyenin 1/10'ı içinde nasıl bir hayal kırıklığıyla yerlerine çöktüğünü görüyorsunuz. Bu, kahramanlıkla trajedi arasındaki o incecik çizgiyi en net gösteren anlardan biriydi. Bir oyuncu için bu anları atlatmak çok zordur. O pozisyonlar uykularınızı kaçırır. Ve o kaçan golden sonra herkes maçın berabere biteceğini düşünürken 90+5'te son bir korner, son bir orta ve akıl almaz bir karambol, Amiratli o karmaşanın içinden topu ağlara yolladı ve Bournemouth'a 3-2'lik tarihi bir galibiyet getirdi. Bu, onların kulüp tarihinde Liverpool'a karşı aldığı sadece 3. galibiyetti. İnanılmaz bir istatistik. Kaçan o mutlak golden sonra gelen bu galibiyet golü, futbolun ne kadar acımasız ama bir o kadar da adil olabildiğini gösteriyor. Son dakika temasından devam ediyoruz. Fulham Brighton maçı da bu haftanın ruhunu birebir yansıttı. Maça Brighton daha iyi başladı ve Yasin Ayari'nin harika vuruşuyla öne geçti. Hatta Fulham savunması çizgiden bir top çıkararak farkın 2'ye çıkmasını engelledi. Bu maç, teknik direktörlerin oyuna müdahalelerinin ne kadar hayati olduğunun bir kanıtı gibiydi. Fulham, oyunda hiçbir varlık gösteremezken, oyuna sonradan dahil olan Chukwueze, 73. dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi. Bu sadece bir oyuncu değişikliği değil, aynı zamanda Fulham'ın maça yeniden ortak olma iradesiydi. Asıl sinir harbi ise son dakikalarda yaşandı. Brighton, Welbeck'in golüyle maçı kazandığını sandı. Oyuncular seviniyor, teknik ekip kulübeden fırlıyor ama o sevinç VAR'dan gelen offside uyarısıyla bıçak gibi kesildi. Bir takım için bundan daha moral bozucu bir an olamaz herhalde. Galibiyetten bir anda tekrar beraberliğe dönüyorsunuz. Psikolojik olarak tam bir çöküş anı. İşte o psikolojik çöküş anının hemen ardından 92. dakikada Harry Wilson sahneye çıktı. Çok uzak bir mesafeden kimsenin beklemediği bir anda kullandığı serbest vuruşla topu ağlara yolladı. Bu, bireysel bir dehanın, taktiklerin ve planların anlamsız kaldığı, maçı tek başına alıp takımına hediye ettiği bir andı. Brighton içinse tam bir yıkım. Birkaç dakika içinde zaferden hezimete uzanan inanılmaz bir yolculuktu gerçekten. Fulham'da maçı getiren bireysel bir deha anıydı ama bazen bir oyuncunun dehası galibiyete yetmeyebiliyor. Burnley-Tottenham maçında kaleci Dubravka'nın inanılmaz performansına rağmen takımının nasıl puan kaybettiğine bakalım. Kesinlikle. Dubravka o gün adeta insanüstü bir performans sergiledi. Maç boyunca tam 9 kurtarış yaptı. Bunlardan bazıları özellikle Van de Ven'in golünden önce ve sonra yaptığı kurtarışlar fizik kurallarına aykırıydı. Resmen devleşti kalede. Aynen öyle. Ancak Burnley'nin baskısı o kadar yoğundu ki Van de Ven'in golüne engel olamadı. Yine de Tottenham, Tuanzebe ile ilk yarı bitmeden eşitliği bularak soyunma odasına bir nebze olsun umutlu girdi. İkinci yarıda ise Burnley'nin şansı da yanındaydı. Foster'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleciyi tamamen çaresiz bırakarak ağlara gitti. Bu biraz da şans golü gibiydi ama Burnley o şansı yaratmak için Tottenham kalesini sürekli zorladı. Dubravka o golden sonra bile pes etmedi. Özellikle bir pozisyonda adeta havada asılı kalarak yaptığı 9. kurtarış takımını maçın içinde tutanan oldu. Ama 90. dakikada kaptan Romero sahneye çıktı. Yine Romero. Burada size bir karşı argüman sunmak istiyorum. Romero geçen hafta da son anlarda gol attı, bu haftada bir stoperin sürekli olarak son dakikalarda takımınızın en büyük golü umudu olması aslında forvet hattınızın maçları bitiremediğine dair endişe verici bir işaret değil midir? Bu çok yerinde bir soru. Bir yandan Romero'nun liderliğini ve sorumluluk almasını takdir ediyorsunuz. Diğer yandan da neden bu iş yine bir savunmacıya kaldı diye düşünmeden edemiyorsunuz. Tam olarak bu. Bu, Tottenham'ın hücumdaki bitiricilik sorununu gözler önüne seren bir durum. Dubravka'nın kahramanlığı ve Romero'nun son saniye golü aslında daha büyük bir problemi maskeliyor olabilir. Dramalarla dolu ilk bölümü burada noktalayıp, şimdi biraz da bazı takımların işi şansa bırakmadığı, daha net skorların alındığı maçlara göz atalım. Crystal Palace-Chelsea maçıyla başlayalım ki bu maçın hikayesi de oldukça ilginç. Bu maç tamamen Crystal Palace savunmasının yaptığı affedilmez hatalar üzerine kuruluydu. Chelsea'nin ilk golünde Esteban Ocamo'nun büyük hatasını değerlendirdi. Ama burada durup düşünmemiz gerekiyor.
Kaynaklarımız, Liam Rosener döneminde Chelsea'nin attığı ilk 3 Premier Lig golünün tamamının bu şekilde rakip hatalarından geldiğini belirtiyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Chelsea şansını kendi mi yaratıyor yoksa sadece şanslı mı? Bu bir tesadüf mü yoksa altında bir taktik mi yatıyor? Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu, modern futboldaki pres tuzağı dediğimiz şeyin kusursuz bir örneği. Chelsea'nin analistleri, Palace savunmasında Kanvo'nun topu ayağında tutmayı sevmediğini ve baskı altında hata yapmaya meyilli olduğunu tespit etmiş. Yani özel olarak çalışılmış bir durum bu. Tabii. Maç sırasında Chelsea'li oyuncular bilinçli olarak diğer pas opsiyonlarını kapatıp topun Kanvo'ya atılmasını sağlıyorlar. O topu alır almaz da 3 oyuncu birden üzerine çöküyor. Yani dışarıdan bakıldığında Kanvo'nun basit bir hatası gibi görünen şey aslında Chelsea'nin hafta boyunca çalıştığı cerrahi bir pres planının sonucu. Şanslarını kendileri yaratıyorlar. Bu analiz maça bambaşka bir boyut katıyor. Maçın yıldızı da bu planın uygulayıcısı Estevao'ydu. İlk golü attı, ikinci golde de João Pedro'ya asist yaptı. Enzo Fernandez'in penaltısıyla fark 3'e çıktı. Palace'ın son bölümde 10 kişi kalması ve kaleci Sanchez'in hatasıyla bulduğu teselli golü bu taktiksel zaferin yanında sadece bir dipnot olarak kaldı. Bir diğer kontrollü galibiyet de Manchester City'den geldi. Wolverhampton karşısında maçı 2-0 kazandılar. Omar Marmoush'la daha 6. dakikada öne geçerek işi en başından sıkı tuttular. Marmoush maçın her anında Wolverhampton savunması için bir baş belasıydı. Bir topu direkten döndü, sürekli adam eksiltti. Ama Wolverhampton'da kolay lokma değildi. Onların da bir direği vardı, evet. Tamamen değişebilirdi. City o andan sonra savunmasını daha da sağlamlaştırdı ve rakibe neredeyse hiç boşluk bırakmadı. Ve maçın skorunu belirleyen gol, Wolverhampton'ın beraberlik için yüklendiği uzatma anlarında geldi. Antonio Semedo hızlı bir kontra atakta City formasıyla ilk golünü atarak maçı bitirdi. Bu City'nin tipik rakibi yor, sabırla bekle ve son darbeyi vur stratejisinin bir ürünüydü. Aston Villa'da deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yenerek net bir galibiyet aldı. St. James Park gibi zorlu bir atmosferde oynamalarına rağmen maçın kontrolünü hiç bırakmadılar. Maçın başında Newcastle'ın bir pozisyonu var. Martinez harika bir kurtarış yapıyor. İşte o an maçın kırılma anıydı. Eğer Newcastle orada öne geçseydi, o taraftar desteğiyle Villa için çok zor bir gece olabilirdi. Maçın gidişatını tamamen değiştirirdi o gol. Aynen. Ama Martinez'in o kurtarışından hemen sonra Buendia'dan gelen o muhteşem uzak mesafe golü tüm stadyumu susturdu ve oyunun kontrolünü tamamen Villa'ya verdi. O gol sadece skoru değil, maçın psikolojisini de değiştirdi. İkinci yarıda Watkins'in kafa golü ise bu taktiksel olarak kusursuz deplasman performansını taçlandırdı. Haftanın diğer maçlarına da hızlıca bir göz atalım. West Ham Sunderland'i ilk yarıda bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etti. Jarrod Bowen 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bowen'un performansı önemliydi ama West Ham'ın zaferinin anahtarı ilk yarıdaki acımasız bitiricilikleriydi. Girdikleri neredeyse her pozisyonu gole çevirdiler ve maçı daha devre arasına girmeden bitirdiler. Sunderland ikinci yarıda toparlansa da artık çok geçti. Nottingham Forest'ta deplasmanda Brentford'u 2-0 yendi. Bu da haftanın sürpriz sonuçlarından biriydi. Bu maç tam bir taktik zaferiydi. Nottingham Forest bilinçli olarak topu Brentford'a bıraktı, sabırla kendi yarı sahasında bekledi ve rakibin sabırsızlanıp hata yapmasını kolladı. 70 dakika boyunca bu vur-kaç taktiğini uyguladılar. Bir satranç maçı gibi yani. Adeta öyle. Maçın sonlarına doğru Brentford beraberlik için risk alıp tüm hatlarıyla yüklendiğinde oyuna sonradan giren Avonier'in süratiyle cezayı kestiler, Forest doğru hamleleri yapan taraf oldu. Everton ile Leeds United arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Bu maçta alt sıralar için kritikti. Kesinlikle bir kaybetmemek maçıydı. Leeds öne geçmesine rağmen Everton'ın sahasında o baskıyla oynamanın avantajını kullandı ve Barry'nin soğukkanlı vuruşuyla 1 puanı kurtardı. Bu 1 puan sezon sonunda ikisi için de hayati önem taşıyabilir. Peki tüm bu maçları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Son dakika golleri, dramatik geri dönüşler, pahalıya patlayan hatalar. Bu hafta sonunu diğerlerinden ayıran neydi? Başta sorduğun o harika soruya geri dönelim. Neden bu kadar çok maç son anda el değiştirdi? Bence cevap birkaç katmanlı. Birincisi taktiksel risk. Artık takımlar beraberliğe razı olmuyor.
Fulham, Bournemouth gibi takımlar son dakikalarda 1 puanı korumak yerine 3 puan için tüm hatlarıyla hücum edip kumar oynuyorlar. Bu ya hep ya hiç mantığı maç sonlarını kaotik hale getiriyor. Doğru. İkincisi, sezonun bu aşamasındaki muazzam puan baskısı. Her puanın altın değerinde olması, oyuncular üzerinde hem kahramanca anlar yaratacak, Romero gibi, hem de konsantrasyon kaybına yol açacak, Arsenal savunması gibi bir zihinsel yük oluşturuyor. Yani bu sadece fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda zihinsel yorgunluğun da bir sonucu. Kesinlikle. Ve bu da bizi ilginç bir düşünceye götürüyor. Premier Lig'deki fiziksel ve zihinsel yoğunluk o kadar arttı ki artık maçın en kritik anları ilk veya son 10 dakikalar değil, 75. ve 85. dakikalar arasına kayıyor olabilir mi? İlginç bir teori. Takımların hem fiziksel olarak düştüğü hem de taktiksel değişikliklerin en yoğun yapıldığı o ara dilim, belki de modern futbolda maçların asıl kazanıldığı veya kaybedildiği yeni kritik an haline geliyordur. Üzerine düşünmek için ilginç bir soru.